Bu vereceğim tarifte toplam 750 gram tavuk göğsü kullanacağım. Tavuğun farklı bölümleri veya kırmızı et ile de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Eti doğrarken iri parçalar halinde doğrayın. Çok fazla küçültmeyin. Aksi takdirde piştiği zaman daha kuru bir görüntüsü olacaktır. Tavukları eşit kalınlıkta bu şekilde doğruyorum. Bu boy idealdir. Doğradığım tavukları bir tabağa alıyorum. Tavukları biraz daha lezzetlendirip hem de marine etmek için güzel bir sos hazırlayacağız. Bir kasenin içine 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Üzerine 1 çay bardağı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Ve baharat olarak da tuz, karabiber, kekik, pul biber ve kajun baharatı kullanıyorum. Bu kısımda dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Son olarak 2 diş de sarımsak rendeleyerek sosu tamamlıyorum. Tüm malzemeleri karıştırıyoruz. Ve doğradığımız tavukları sosun içine alıyorum. Eğer zamanınız varsa sosun içinde en az bir gece boyunca bekletin. Tavuklar daha da yumuşak olacaktır. Fakat zamanı olmayanlar en azından yarım saat kadar bu şekilde dinlendirirse daha da lezzetli bir tavuk olacaktır. Tavuklar dinlendikten sonra bir çöp şişe tavukları bu şekilde diziyoruz. Tavuk şişlerini bu şekilde dizip bir tahtanın üzerine alıyorum. Kalan sosu da birazdan sebzelerle buluşturacağız. Bu tarifte kullanacağımız sebzeleri yine kendi damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Ben 3 adet patates, 2 adet soğan ve biraz biber kullanacağım. Bu sebzeleri de tıpkı tavuk büyüklüğünde küp küp de doğruyoruz. Ve doğradığımız sebzeleri tavukları marine ettiğimiz sosun geri kalanının içine atarak aynı kasede birleştireceğiz. Soğanları da aynı şekilde küp küp doğruyoruz. Soğanları da kasenin içine atıyorum. Biberlerin çekirdeklerini temizleyip aynı şekilde biberleri de doğruyorum. Kullanacağımız sebzeleri kasede birleştirdikten sonra sos ile birlikte bir kez karıştırıp artık yemeğimizi pişirmeye geçebiliriz. Pişireceğimiz fırın tepsisinin tabanına soslamış olduğumuz sebzeleri döküyorum. Ve üzerine biraz düzeltip
Tavuk şişleri sırayla sebzelerin üzerine diziyorum. Tavuk piştikçe tavuğun suları da sebzelerin üzerine akacağı için sebzeler de ekstra daha da lezzetli olacaktır. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 1 saat pişireceğiz. Öncesinde ıslatmış olduğum pişirme kağıdını da yemeğin üzerine tamamen kaplayacak şekilde yerleştiriyorum. Eğer pişirme kağıdı kapatmazsanız tavuklar çok kuru olacaktır. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 1 saat boyunca pişiriyoruz. Bir saatin sonunda üzerindeki pişirme kağıdını alıp tavukların üzerinin biraz daha kızarmasını isterseniz bir 5 dakikada bu şekilde bekletebilirsiniz. Yemek pişti gördüğünüz gibi. Hemen bir servis tabağına yapmış olduğum yemeği alarak yakından da sizlere göstereyim. Biraz da pişmiş sebzelerden ekliyorum. Ve akşam yemeği hazır. Oldukça lezzetli bir tariftir. Patatesler de iyi bir şekilde pişmiş. Misafirlerinize de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Daha fazla tarif için takipte kalın. Hoşça kalın.